Yeni bir Fark Yaratanlar programına hoş geldiniz. Türkiye'nin dört bir tarafını dolaşıyoruz. Sabancı Vakfı ve CNN Türk'le beraber Fark Yaratanlar programında Türkiye'nin kahramanlarını ve iyi insanlarını arıyoruz. Türkiye bir engelliler ülkesi. Bakmayın sokakta görmediğimize, duymadığımıza ya da görmezden geldiğimize. Tıpkı şu anda bizim programımızı izleyen işitme engelliler gibi pek çoğunu hiç kimse umursamıyor, medyada başta olmak üzere. Bu program başından sonuna kadar canlı yayında gördüğünüz gibi bir arkadaşımızla beraber işitme engellileri tercüme yapacağız. Bütün bu konuştuklarımızı anlatacağız. Çünkü konuğumuz işitme engelliler için yepyeni bir ufuk açan emekli bir öğretmen. Kenan Zülaloğlu. Hoş geldiniz Kenan Bey. Hoş bulduk. Siz şimdi yıllarca öğretmenlik yaptınız. Sonra bir gün dediniz ki yahu biz hep böyle bir normal hani engeli olmayan insanları eğitiyoruz. Oysa bir yandan da bir sürü insan var. Yaklaşık 2 milyon konuşma engelli insanımız var. Peki bunlar nasıl KPSS sınavına girecek? Bunlar nasıl üniversite sınavına girecek dediniz ve sonra neler yaptınız? Biz bu noktadan sonra önce Bakırköy bölgesinde bir tarama yaptık. Bölgemizde ne kadar engelli var, bu engellilerin türlerini. Sonra bizim yaşam köyümüz var Bakırköy'de. Engelliler Rehabilitasyon Merkezi ve yüzme havuzumuz filan. Burada biz engellilere her türlü eğitim vermeye çalışıyorduk. Belediye Başkanımız Ateş Bey çok duyarlı olduğu için bu konuda. Dedi ki, hocam dedi, bunlara bir üniversite hazırlık kursu yapabilir miyiz acaba? Evet. Ve bir KPSS yapabilir miyiz? Bunun bir öncesi vardı. Çünkü biz geçen yıl Bakırköy'de dar gelir, yoksul öğrencilere bir üniversite hazırlık kursu başlattık. Çok da güzel gidiyordu. Belediye Başkanımız buna şöyle bir proje ekleyebilir miyiz dedi. Yani engellilere de yaşam köyünde yapıyoruz ama eğitimlerine de katkı sunabilir miyiz dedi. Bu meyanda ben bir çalışma yaptım. Çalışmanın sonucunda İşitme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği Başkanı Viki Özreman Hanım'la bir görüştük. Onlar da bu işe susamışlar. Böyle bir eğitim bulamıyorlar. Bu ikisi bir araya gelince biz de kolları sıvadık, girdik. Bir sınıf açtık işitme engellilere, 25 kişilik. Diğer yoksul öğrencilerin de olduğu aynı binada. Bunun bütün gelirini belediye başkanımız üstlendi, diğerlerinin üstlendiği gibi. İşitme engellilerin, öğretmenimizin de gelirini İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği üstlendi. Bismillah dedik, başladık. Ve iyi ki başlamışız. Nasıl ilgi? İlgi mükemmel. Yani çocuklar bir şey öğrendiklerinde gözleri pırıl pırıl oluyor. Bir tek Bakırköy'den mi katılıyorlar? İstanbul'un her yerinden geliyorlar mı? Şimdi İstanbul'un her yerinden geliyorlar ama yoğunluk Bakırköy'de ama İstanbul'un her tarafından geliyorlar. Biz istiyoruz ki bunu her tarafta yapılsın. Bizim bu belediyemizi her taraf örnek alsın bütün belediyeler ve bunlar gerçekten seslerini duyursun. Çünkü konuşamayan çocuklar seslerini duyurmak istiyorlar. Evet. Şimdi sizin görüntünüzü izliyoruz. Bir yandan tercümeyi yapan hanımefendiyle aynı anda ders veriyorsunuz. Yani siz anlatıyorsunuz. Hanımefendi bunları çeviriyor sınıfta. Sonra öğrenciler de ona soruyorlar. O da size mi çeviriyor? Biraz zor bir süreç gibi bu. Çok meşakkatli bir şey. Şimdi biz sınıfta mesela ben matematik öğretmeniyim. Matematiği anlatıyorum. Evet. Hoca hanım, Ayşe hanım tercüme ediyor işaret diliyle. Çocuklar anlamadıkları soruları tekrar Ayşe hanıma soruyor. Ayşe hanım tekrar bize soruyor. Biz tekrarlıyoruz. Çok meşakkatli bir iş. Bu işin asıl yükünü sınıfın içerisinde Ayşe hanım çekiyor. Yani Evet. çünkü ben matematiği anlatıyorum, gidiyorum. Arkadan Türkçeci geliyor. Ayşe hanım orada demirbaş. Arkadan coğrafyacı geliyor. Ayşe hanım orada demirbaş. Yani gerçekten müthiş bir görev üstlenmiş. Yani buradan gerçekten belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum, Ateş Bey'e. Çok geç kalınmış bir şey. Bütün belediyeler bunu yapmalı. Çocuk konuşamıyor. Bir kelime öğrendiği zaman gözlerinin içi pırıl pırıl oluyor. Ve ayrıca ilgi bekliyor. Bir yanı daha var bu işin. Bir arada oturuyor bunlar. Bunların 25'te aynı sınıfta. Bu çocuklar geçmiş yıllarda normal lisede okumuş. Benim sizin gibi duyan, konuşan öğrencilerin içerisinde. Anlaması mümkün değil. İmkanı yok. İşitme engelli çocuğun bir dershanede ders aldığı görülmemiş. Mümkün değil Türkiye'de. Peki ne olacak bu 2 milyon? 2 Ne olacak milyon. yani? Ne olacak? Bir de tabii yani bu olmaması demek üniversiteye giremiyor. Giremeyince okuyamıyor. okuyamıyor. Yurt dışında Amerika'da diş doktoru oluyor, hakim oluyor, doktor oluyor, her şey oluyor. Türkiye'de bir tane işitme engelli çocuğun doktor olduğunu, diş doktoru vesaire var mı? Örneği var mı? Gören var mı Türkiye'de? Amerika'da bu oluyor. Dünyanın değişik ülkelerinde bu oluyor. Yani işitme engelli bir doktoru vardır. Ama Türkiye'de yoktur. Ve işitme engelli yok. Yani bu çocuklar
son derece zekiler ayrıca. Nasıl, başarı oranı nedir? Onu merak ediyorum. Çok iyi öğreniyorlar. Biz bu yıl başladık. 3. ayımız, senenin sonunda sınava girecekler çocuklarımız. Mart'ta ve Haziran diğer çocuklarla gibi. Ve kendi çaplarında kazanacaklar. Zaten bunların çok büyük idealleri yok. Yani ben Boğaziçi'ne, Orta Doğu'ya, Hacettepe'ye gireceğim diye bir ideali yok. 2 yıllık okuyor yüksek okul veya meslek yüksek okul veya açık öğretim. Bu kadarını öğrenmeye çalışıyor. Bunu da esirgemeyelim bu çocuklarda. Tabii ya. Yani bunu esirgemeyelim. Çok da zor iş değil. Söyleyen zaten yani alın ter olmadan bir şey olmaz. Ama bu iş çok zor iş değil. Bir işitme işaret dili öğretmen alacak, Ayşe Hanım gibi alacaklar. Bir tane de öğretmen bu işi götürecek. Yeter ki biraz hani bu sıklı dershaneler diyor ki bu nerede gelecek, nasıl yürüyecek, duymuyor. Ne diyeceğiz? Yani Bir de olacak hayret, bunlar. böylesine bir dershane sisteminde hani bunu da hani bu kadar hani paraların döndüğü, büyük böyle çıkarların olduğu sistemin içinde tek bir engelleri düşünen kimsenin olmaması da çok gaddar bir şey değil Bir mi? sınıf açamıyorlar. Gerçekten öğretmen olarak üzülüyorum, sıkılıyorum. Bu biliyorsunuz yarın Engelliler Günü. Yani bir eğitimci olarak ve öğretmen olarak buna yıllarını vermiş bir adam olarak ben şimdi özür diliyorum bu toplumdan.